Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, haberimiz Türkiye'den geliyor. Ev sahibi ve kiracılar dikkat. Yarın ilk gün bildirmeyene ceza var. Evet, doğru duydunuz. İster ev sahibi olun Türkiye'de, isterseniz kiracı olun. İkisi de bildirmesi lazım. Ev sahibi bildirmesi lazım ne kadar kira alıyor. Kiracı da bildirim yapması lazım. Her ay kaç para kira ödüyor. Ev sahipleri, sizler için de bu videonun en sonunda hesaplama yapacağız. Mesela ayda 10.000 TL kira alıyorsanız %120.000 TL yapar. Bunun ne kadarını vergi vereceksiniz ve kaç seferde ödeyeceksiniz? Bütün bilgiler bu haberde. Nereden bildireceksiniz? Kiracı ve ev sahibi, hepsi burada. Hepsini yayına vereceğim değerli izleyiciler. Lütfen sonuna kadar izleyin, bütün bilgileri alın. Ev sahipleri dikkat. 1 Mart'ta başlayacak gelir vergisi beyan döneminde 2024 yılı boyunca 33 bin lirayı aşan kira geliri elde edenler beyannamelerini vermek zorunda. Vergi ödemeleri 2 taksit halinde gerçekleştirilecek. Değerli izleyiciler, 2024 yılın, yani geçen sene ne kadar kira parası aldınız beyan etmeniz lazım. Gelir vergisi beyan dönemi 1 Mart itibarıyla başlıyor. 2024 yılı boyunca kira geliri elde eden ev sahipleri için beyan ve vergi ödeme süreci başlıyor. Bugün 28 Şubat 2025 yılındayız. Yani yarın 1 Mart beyan etmeniz lazım. Bu kapsamda yıllık kira geliri 33 bin lirayı aşan ev sahiplerinin gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor. 33 bin TL'den fazlası. İlk taksit ödemeleri 2 Nisan 2025'e kadar yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, kira geliri elde eden mükellefler için bir rehber hazırlayarak önemli detayları açıkladı. Rehbere göre kira gelirinin beyan edilebilmesi için tahsil edilmiş olması şart koşuluyor. Kiralar çek ile alınsa dahi nakden tahsil edilmiş kabul ediliyor. Mükellefler tarafından tahsil edilen kira bedelleri hangi yıl alındıysa o yılın geliri olarak değerlendiriliyor. Örneğin 2022, 2023, 2024 yıllarına ait kira gelirleri topluca 2024 yılında tahsil edilirse bu gelirler 3 senelik 2024 yılına ait olarak beyan edilecek. Ancak gelecek yıllara ait peşin alınan kiralar ilgili olduğu yılın geliri olarak kabul edilecek. 33 bin liralık istisna sınırı. 1 Mart'ta başlayacak gelir vergisi beyan döneminde 2024 yılı boyunca elde edilen kira gelirleri beyan edilecek. Bu süreçte 33 bin liraya kadar olan kira gelirleri vergiden muaf tutulacak. Ancak bu tutarı aşan mükelleflerin beyanname vermesi gerekiyor. Peki kimler beyanname vermek zorunda? Yıllık kira geliri 33 bin liranın altında kalanlar beyanname vermek zorunda değil. 33 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler beyanname dolduracak ve vergi ödeyecek. Süresinde beyan edilmeyen ya da eksik bildirilen kira gelirleri için istisna hakkı kaybedilecek. Kira geliri elde etmeyen ya da istisna sınırının altında kalanlar gerekirse vergi dairesine bir dilekçe ile başvurarak beyanda bulunmadıklarını bildirebilirler. Bu dilekçeler hazırbeyan.gib.gov.tr adresinden, değerli seyirciler, burada durdurabilirsiniz, yazabilirsiniz. İşlemlerim istisna dilekçesi vermek istiyorum menüsü aracılığıyla da verilebilecek. Kiracılara kira bildirim formu zorunluluğu. Değerli izleyiciler, doğru duydunuz. Kiracılar da bilgi yapması lazım, mecburlar. Neden? Bakın, kiracılar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda
kira bildirim formu doldurarak bilgilerini dijital vergi dairesi üzerinden paylaşabilecek. Dijital vergi dairesine üye olanlar kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecekleri gibi e-devlet şifreleriyle gerekli bilgilere erişebilecekler. Bu uygulama mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların bildirdiği rakamları karşılaştırmayı amaçlıyor. Yani ev sahibi kira alan doğru mu yazdı, yanlış mı yazdı? Bir sahtekarlık var mı? Böylece düşük kira gösteren, yanlış beyanda bulunan ya da hiç beyan etmeyen mülk sahipleri tespit edilecek. Aynı zamanda vergi kaybı ve kaçağının önlenmesi hedefleniyor. Değerli izleyiciler, bana sorarsanız evet, hedef bu tabii ki. Ev Sahipleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr adresi üzerinden hazır beyanname sistemi ile beyanname doldurabilecek. Alternatif olarak dijital vergi dairesi üzerinden de işlemler gerçekleştirilebilecek. Herkes kendi hissesi kadar beyan verecek. Peki bu gayrimenkul belki ortaktır kardeşinizle. Birden fazla kişinin ortak olduğu gayrimenkullerde her ortak kendi payına düşen kira gelirini beyan etmekle yükümlü olacak. Ayrıca aile bireyleri kendilerine ait mülklerden elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname verecekler. Gurbetçiler, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları elde ettikleri kira gelirleri bakımından dar mükellef statüsünde vergilendirilecek. Beyanname vermek isteyen gurbetçiler, mavi kart sahipleri veya yabancı kimlik numarası olanlar dış temsilciliklerden e-devlet şifresi temin edebilecek, kira gelir beyannamesi hazır beyan mobil uygulaması aracılığıyla cep telefonlarından da doldurabilecek. Beyannameyi zamanında vermeyene ceza. Kira gelirlerinden doğan vergiler Dijital Vergi Dairesi dijital.gib.gov.tr anlaşmalı bankalar vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri ve yurt dışındaki bazı banka kartları aracılığıyla ödenebilecek. 2024 yılına ait kira gelirlerinin beyanı sonucunda hesaplanan gelir vergisi 2025 yılının Nisan ve Temmuz aylarında 2 taksitte ödenecek. Birinci taksit 2 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılacak. Beyanname verme zorunluluğuna uymayanlara özel usulsüzlük ceza uygulanacak. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk ettirilmemesi halinde bir kat vergi ziyahi cezası kesilecek. Peki, 2024 yılı için 33.000 TL'ye kadar konut kira geliri elde edenler bu gelirlerinden dolayı kira geliri beyannamesi vermeyecek. 2024 yılı için 33.000 TL üzerinde kira geliri elde edenler ise kira gelirlerinden 33.000 TL'yi düşerek kalan rakam üzerinden %15 götürü gider indirimi yaparak kalan tutarın beyannamesini verecek. Değerli izleyiciler, şimdi hesaplıyoruz beraber ve ekrana vereceğim. Örnek 2024 aylık 10.000 TL. Senede yapar 120.000 TL. Geliri elde edenler 120.000'den bu 33.000 TL'yi düşürüyoruz. Yani 33.000 TL'ye kadar vergi vermiyorlar ya. Yani sen 87.000 TL kazanmış oluyorsun. 87.000 %15'i yapar 13.050 TL. Götürü gider indirimini düşerek 87.000'den 13.050'yi düşüyoruz. 73.950'nin %15'i oranında 11.092 lira 50 kuruş tutarında gelir vergisi öder. Ayrıca 672 lira 40 kuruş damga vergisi öder. Yarısı artı damga vergisini Mart ayı sonunda 6.218 lira 65 kuruş. Kalan 5.546,25
kuruş ise 2025 Temmuz ayı sonunda öder. Yani değerli izleyiciler, olmuş oluyor ki ayda 10.000 TL alıyorsanız, senede 100.000, 120.000 alıyorsanız senelik 11.092 ve 672 lira 40 kuruş damga parası var. Ne yaptı? Ne yaptı değerli izleyiciler? 11.800 TL civarında, yani bir aylıktan birazcık fazla vergi veriyorsunuz. Hesaplama böyle. Şimdi daha fazla uzatmak istemiyorum. Bütün bilgileri arkada yayına da ekrana da verdim sizlere. Yazamadıysanız tekrar oraya gelip durdurabilirsiniz. Başvuracak adresleri de verdim. Yazamadıysanız tekrar geri gelip orada durdurup yazabilirsiniz. Nereden kim nereye müracaat edecek? Ve tekrar söylüyorum değerli izleyiciler, ev sahipleri ve kiracılar ikisi de mecbur. Yani vergi daireleri karşılaştırmak istiyor. Ev sahibi bir yanlışlık yapmış mı acaba? Aldığı kirasını bildirirken bir yanlışlık var mı acaba? Evet, e, değerli izleyiciler, ben ne diyeceğimi bilmiyorum ama kontrol altındayız. İsviçre'de aynı. İsviçre'de aynı. Alanda veren de mecbur bildirmeye ve devamlı kontrol ediyorlar. Doğru mu? Hasan doğru mu vermiş? Hüseyin doğru mu yazmış? Ahmet doğru mu yazmış? Devamlı burada da kontrol var. Burada Hasan Hüseyin yok. Burada Markus var, Martin var, Hans var. Burada isimler biraz başka. Teşekkür ederim. Beni sonuna kadar izlediğiniz için. Haberin bütün bilgileri inşallah almışsınızdır, anlamışsınızdır. Tekrar teşekkür ediyorum. Abone olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.